Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Philips'in Lattego 5500 serisi da 5547 olan kahve makinesinin kutu açılışını yapacağız. Kutumuz bu şekilde geldi bize. Şöyle. Buralarında zaten hiçbir şey yok. Burada ön tarafta 20 tane kahve hazırladığını söylüyor. Süt köpürtme ünitesini gösteriyor. Sessiz olarak çalıştığını söylüyor. Burada da şu şekilde nasıl yapıldığını gösteren bir tane tablomuz var. Şimdi ilk önce kutunun açılışını yapacağız. İçindekilere bakacağız. Kurulumunu yapacağız. Ondan sonra kahveler nasıl yapılıyor onlara bir bakacağız. Sonra videomuzu sonlandıracağız. İsterseniz şimdi kutu açılışına geçelim. Ve kutunun içinden neler çıkacak onlara bir bakalım. Şimdi yukarıdan ilk önce kutumuzu açıyoruz. Kapaklarını açalım. İlk önce şu yan taraftakileri bir boşaltalım. En son makineye çıkaralım diye düşünüyorum. Burada kahve ya da espresso makinemizin en üst taraftaki çekirdek kahveleri koyduğumuz yerin kapağı çıktı. Burada tüketici formu diye bir tane kağıt çıkıyor. Şu yan taraflara bir bakalım. Büyük bir ihtimalle başka bir şey kaldı mı? Altında kaldı. Bu şekilde yukarıya kaldırarak makinemizi içinden çıkartacağız. Şimdi buradan tutarak kahve makinemizi yukarıya doğru kaldırıyoruz. Şu şekilde komple çıktı. Şimdi masamıza bırakalım. Üstündeki kartonları bir ayıklayalım. Ürünlerin olduğu bir tane daha kutu var. Şimdi bunu da açacağız. Şimdi açarken neler olduğunu göreceğiz. Daha makineyi ilk defa sizinle beraber kuracağız. Neler karşıma çıkacak açıkçası bilmiyorum. Ve makinemiz bu şekilde geldi. Şimdi ben bunu yan tarafa alayım. Makinemiz bu şekilde çıkıyor. Ama ilk önce kutuların bu yanlardaki çıkan kutuların içinden neler çıkıyor onlara bir bakalım. İlk önce şunun içindekilere bir bakalım neler varmış. Şuradan şunu açıyoruz. Şu kenarlardan çekiyoruz. Şu şekilde. Lattego ünitesi çıkıyor burada. Sütü bunun içine koyuyoruz. Burada su filtresi çıkıyor. Şimdi sıra bunda. Bunu da açalım. Şu şekilde. Burada 220 kablosu çıkıyor. Çoğunlukla kullanmadığımız toz kahve ölçeği göndermişler. Burada neler var? Burada başka bir şey kalmadı. Burada kullanma kılavuzları çıkıyor. Burada yine kahve makinemizin şuradaki ünitesinin yeri çıkıyor. Bunu koyalım. Şöyle çıkıyor ünite. Şu şekilde kapanıyor. Bu atık su ünitesi. Bunun içine kahve de dökülüyor. Şu bölgeye atık kahvemiz geliyor. Bu bölgeye de atık su geliyor. İçinden çıkan ürünler şu şekilde. İlk önce nerelerinde bant var onlara bir bakalım. Şurada bir tane bandımız var. Şu bandımızı bir sökelim. Burada çekirdek kahve koymayın diye uyarısı var. Bir ölçekte normal toz kahvemizi buradan koyuyoruz. Ben hiç denemedim toz kahveyi nasıl yapıyor diye. Bende bir alt modeli daha var bunun. Onda hiç denemedim. Normal hep çekirdek kahve tüketiyoruz. Burada kahve öğütme ayarları var. Burada kahve çabuk bayatlamasın diye plastik contaları var. Kahvenin bayatlamasını önlüyor. Bu şekilde şurayı da bastırarak kapatıyoruz. Çıt çıtlı falan değil. Normal düz olarak kapatıyoruz burayı. Şimdi yan tarafına bir bakalım. Yan tarafında herhangi bir çıkarılacak bandımız var mı? Ona bir bakalım. Burada bantlarımız var. Bunları da sökebiliriz. Şurada bir tane açmak için mandalı var. Buraya basıyorsunuz. Burası açılıyor. Şurada bu tarafa doğru basın diye gösteriyor zaten size. Basıyorsunuz. Çıt diye bir ses geliyor ve açılıyor. Bu da kahve yapma ünitemiz. Belirli aralıklarla bunu temizlememiz gerekiyor. Tekrardan yerine takalım. Tamam, yerine oturdu. Arkası bu şekilde. Burada 220 girişi var. Burada herhangi bir açılacak bir yeri yok. Buradaki 20 tane de kahve yapabilir yazımızı da söküyoruz. Ve makinemiz ilk kurulum için hazır. Şimdi suyumu da getirdim. Nasıl kuracağız ona bir bakalım. Şimdi ilk önce 220 kablomuzu hazırlıyoruz. Ortalama toplamda 120 santimlik bir kablosu var. İşimizi görür diye düşünüyorum. İlk önce arka tarafını döndürelim cihazımızın. Fişimizi buraya takıyoruz. Şöyle yukarıya gelecek şekilde oluyor. Sonra buraya suyumuzu dolduruyoruz. Şuraya gelecek kadar içine bir su dolduruyoruz. Cihazımızı prize takmayı unutmayalım. Sonra bunu yerine yerleştirelim. Hazırsak ilk açılışı şimdi yapıyorum. Philips 5500 Lattego kahve makinesi ya da espresso makinesi. Siz ne derseniz. Bir bakalım ilk önce Türkçemiz var mı? Bu modelde Türkçe dil desteği var. Bir önceki modelinde Türkçe dil desteği yoktu. Türkçeyi seçiyoruz. Dil İngilizce olarak ayarlamak istiyor musunuz diye soruyor ama biz Türkçeyi seçtik. Şimdi diyor su sertliğini yapın diyor. Bu su sertliği de filtre kahve kaşığı var. Bunun içinde su sertliği ölçme ünitemiz var.
Şimdi bunu alalım. Kaşıkla şu şekilde açamamıştık. Şimdi su sertliğimizi ölçelim. Suyu arıtmadan koydum. Bakalım ne kadar çıkacak. Şuraya değdiriyorum. Tamam. 1 dakika sonra su sertliğimiz çıkacak. Şu şekilde su sertliğimiz de çıktı. Bende sadece bir tanesi kırmızı oldu. Burada nasıl yapacağımızı bize anlatıyor. 1 saniye boyunca suda tutacakmışık. Sudan çıkartacakmışık 1 saniye içinde. 1 dakikada normal olarak bekletecekmişik. Kaç karenin kırmızıya döndüğünü gösterecekmiş. Burada OK'ye basıyoruz yine. Yine OK'ye basıyoruz. Şuraya bardağımızı koyuyoruz. Açılışı bu şekilde oldu. Bundan sonra da içine Aqua filtremizi takacağız. Yani şunu açacağız. Nasıl yapılacağını da göstereceğim size. Sadece benim cihazın içinde durulanıyor dedi. Azıcık su akıttı. Okey dedik. Aqua Clean filtremizi takmak ister misiniz diye soruyor. Atlamak için geri tuşuna basın diyor. Takmak için OK tuşuna basın diyor. Şimdi Aqua Clean filtremizi şu şekilde sallayın diyor. Aqua Clean filtremizi suyun içine batırıyoruz ve 30 saniye kadar bunu içinde tutuyoruz. Bırakırsak havaya çıkıyor. 30 saniye tutacağız bunu. Bir 30 saniye oldu. Yere de döktük. Şimdi suyumuzu komple boşalttık. Hazırladığımız Aqua Clean filtremizi yerine takıyoruz şu şekilde. El biraz zor giriyor ama dur bakalım. Şu şekilde bastırıyoruz. İyice yerine oturtturuyoruz. Şimdi tekrardan ben bunu doldurup geliyorum. Yeteri kadar suyumuzu koyduktan sonra bunu yerine yerleştiriyoruz. Burayı tamam diyelim. Bize nasıl yapılacağını anlatıyor. Ben zaten size gösterdim bu aşamaları. Bunların hepsini yaptık zaten. Hepsini gösterdim ben size. Bir hazne yerleştirin diyor. Zaten büyük bir bardak koymuştum. İnşallah yeter. Ve buradan başlat butonuna basıyoruz. Sıcak su çıkarıyor şu anda buradan. Filtrenin başarıyla etkinleştirdiğini söylüyor. Tamam diyoruz. Ve şu anda Aqua Clean filtremizi gösteriyor. Sarı profildeymiş. Buradan profillerimizi değiştirebiliyoruz istediğimiz şekilde. Bir de konuk profili var. Hiçbiri yanmıyor. Sarıda kalsın. Tekrardan bir tane boş kafe yapalım. Burada bastığımızda burada kahve sertliği ayarı var. OK'ye basıyoruz. Burada ne kadar su konulacağını gösteriyor. Burada 1 ya da 2 tane kahve yapabiliyor. Bu kahvelerde sadece tek bardak yapabiliyor. Normal kahvelerde 2 bardak birden yapabiliyor. Ondan sonra buradaki seçimlerimiz bittikten sonra OK tuşuna basıyoruz. Tabii şu anda yukarıda kahve olmadığından dolayı boş dönüyor. Yukarıda şu anda kahve olmadığını anladı ve iptal ediliyor diyor. Yani kahve bitince direkt iptal edebiliyor. Denemiş ve görmüş olduk. Çekirdek kahve ekleyin diyor. Şimdi çekirdek kahvemizi ekleyelim. Şimdi üst tarafı açalım. Buraya kahvelerimizi koyuyoruz ve kapağımızı kapatıyoruz. Güzel oturuyor. Tekrardan OK'ye basıyoruz. Ana profilimize tekrardan geri geliyor. Tekrardan bir kafeye basıyoruz. Yoğunluğu normale indirdik ve tekrardan play tuşuna basıyoruz. Şöyle ilk kahve yaptığı için şu şekilde oldu büyük bir ihtimalle. Ya öğütemedi. Zaten ben de temizlemek için yapmıştım bunu. Şimdi bunu unuttuk. Şöyle şuraya hafiften su akıtmış. Bunu ben bir temizleyip geleyim. Bu poşeti ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Ben evimde bu şekilde kullanıyorum. Şöyle küçük poşetler oluyor. Buzdolabı poşetleri. Şu şekilde ben bunu içine koyuyorum. Çıkan pislik de direkt bunun içine doluyor. Bunu temizlemiyoruz. Daha temiz bir şekilde kalıyor bu sefer. Evde siz de yapabilirsiniz bence. Tamam, şu şekilde bir poşetleri görünüyor ama sorun yok. Şimdi yine tekrardan bir kafe yapalım. Play'e basalım. Kahvemiz hazırlanıyor şu anda. Kahvemiz oldu. Normal kafe yaptık zaten. Şu anda iyice iyi olmaya başladı. Bu ikinci yapışımız. İkinci mi? Üçüncü. İkinci yapışımız bu. Ve kahvemiz hazır. Mesela bu kabınız bu olduğunda kirlenmiyor. Daha temiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz bu kabı. Şimdi isterseniz kahve çeşitlerimize bakalım. Neler var neler yok. Espresso, kafe, americano, cappuccino, latte macchiato, ice cafe, ice latte diye gidiyor. Burada da more drinks'i seçiyorsunuz. Yani diğerlerine. Burada sıcak ve buzlu olarak ayırmışlar. Sıcağı seçersek eğer kafe krema. Ben genelde bunu kullanıyorum. Diğer makinemde kafe kremayı. Bakın işte burada. Alta doğru kayayım. Ben hiç okumayayım. Süt köpüğü, sıcak su, tekrardan başa döndü. Tekrardan more drinks'e tıklayalım. Buzluya geçelim. Buzluda da bunları yapabiliyor.
Bu kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de buzlu içecekler de var. Sıcağa bakalım. Sıcak sudan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane burada var. 7 tane de burada var. Bayağı yapıyor. Kaç tanesini kullanırsınız onu bilemem. Kahve yapma yerimiz bu kadardı. Ice Cafe'ye tıklayalım. Bardağınıza 5-6 tane buz ekleyin diyor. Ondan sonra kahve ayarlarını yapıyorsunuz. Su ayarını yapabilirsiniz. Ne kadar? 170 milime kadar buzlu kahve yapabiliyormuş. Buradan kahve sertliğini ayarlıyorsunuz. Buradan su oranını ayarlıyorsunuz. Buradan kaç bardaklık kahve yapacağınızı ayarlıyorsunuz. Burada dediğim gibi sütlü ürünlerde tek kahve yapıyor. Hatta Latte Go'yu takalım. Şu alttaki turuncuyu çıkarttık. Şurada bakın bir çentik var. Burada da bir çentik var. Şu şekilde takıyorsunuz. Şöyle bastırıyorsunuz. Burası oturuyor. Burada da şu şekilde yukarıdan aşağıya doğru takıyorsunuz. Şimdi ayarlar menüsüne girelim. Neler varmış? Fabrika ayarları var en üstte. Su sertliği söylemiştik. İlk başta ayarlamıştık ama daha sonra da değiştirebiliyoruz. Bekleme süresini ayarlayabiliyorsunuz 180 dakikaya kadar. Parlaklık var. Orta, düşük, yüksek ekran parlaklığı. Ekran arka ışıkları var. Hemen de ona bakalım. 3 dakika sonra, yani bu büyük bir ihtimalle 3 dakika sonra ekranın ışığını kısacak. Her zaman açık. Fincan ışığı var. Her zaman açık yapalım. Şurada gördüğünüz gibi ışık yanıyor. Sadece kahve hazırlarken de kullanabiliyorsunuz. Tek kapalı olarak var. Gördüğünüz gibi gitti ışık. En başta durulama yapmak istiyorsanız kahvenin sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Düşük, orta, yüksek olarak. Bu bip bip sesini isterseniz kapatabilirsiniz. Ses gidiyor. Burada diller var. İsterseniz buradan istediğiniz dili seçebilirsiniz. Ölçü birimleri, içerik sayacı. Şu şekilde kaç tane içecek yaptığınızı gösteren bir tane sayaç var. Destek varmış. Buradan destek alabilirsiniz diyor. Fabrika ayarları varmış. Yapmayacağız tabii ki de. Profil etkinleştirme varmış. Sarı profil, mavi profil. Bunlar var. Burada bu şekildeydi. Burada clean tuşumuz var. Burada temizlik yaptırıyoruz. Hızlı durulama. Aqua Clean filtremizi değiştireceğimiz zaman kullanabiliriz bunu da. Kireç temizleme, kahve yağı çıkarıcı. Şurada herhangi bir ısıtma yok arkadaşlar. Burası ısınmıyor. Normal. Bardaklarınızı koyacaksınız. Koyuyorsunuz üst tarafa. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Ice latte yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Şöyle şuraya kadar bir dolduracağım, bakalım yetecek mi? Latte şeyi buydu sanırım ama bakalım ne kadar süt arttıracak. Şimdi Ice latte'ye tıklıyoruz. Buzumuzu getirdim. Latte bardağı olur mu olmaz mı bilmiyorum. Şöyle şuraya koyacağız. Ne diyor? Bize 6-7 tane buz yapın dedi. Yani buzunuzu kendiniz yapıyorsunuz. Allah, bardağın yarısı buzda doldu. Şöyle koyalım. Ben kaç tane koydum? 1, 2, 3, 6 tane buz koymuşum içine. Seçtik zaten. Ice latte'yi seçtik. OK'ye bastık. Burada kahve yoğunluğumuzu ayarlıyoruz. Burada standartında. Tadı hoşunuza gitmezse buradan aşağıya basabilirsiniz. Yani kendi ağız tadınıza göre burayı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bu zaten ekstra şatlıymış. Standartında bırakacağım. Neyse 40 milim su. Bu da 200 milim süt. Başlatalım. Hiçbir ayarını bozmadım. Bardağımıza göre çok doldurursa yarıda kesebiliyoruz zaten. Bakalım ne çıkacak karşımıza, çok merak ediyorum. Bu ses süt aldığını gösteriyor. Demek ki süt akıtacak şimdi. İlk başta süt. Süt sıcak aktı. Şu anda sütü akıtıyor. Allah, kahveye yer kalmayacak. Soğuk mu? Aslında dumanlar çıkıyor. Bakalım şimdi kahveyi döksün. Şimdi kahve geliyor. Ta 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 tan.
Ice latte. İçinde buzlarıyla şeyle. Böyle sıcak soğuk arası. Sütü sıcak yapmış ama büyük bir ihtimalle kahveyi soğuk akıtmış. İçerken de süt sıcak geliyor. Köpük. Normal soğuk kahve. Kahvenin hazırlanışı da bu şekildeydi. Şimdi zaten kahvelerin nasıl yapıldığını gördük. Ben de şeyi de merak ediyordum. Soğuk kahveyi nasıl yapıyor diye. Onları da görmüş oldum. Şimdi arkadaşlar son olarak da bir ikisinin arasındaki farklılıklara bir bakalım. Neler farklılaşmış. Şu yazılar daha da belirgin olmuş. Burada biraz daha koyu kalıyor ve gözükmüyor. Ondan sonra buradaki şekilleri değişmiş tabaklıkların. Latte Go'lar aynı. Menülerde şuradaki menüler değişmiş. Her ikisinde de farklı. Burada My Cafe Profils diye şey varken burada diğer içecekler buraya gelmiş. Burada da soğuk içecekler gelmiş. Her iki tarafta da. Şimdi başta açılış yapalım. Hangisi daha hızlı açılacak ona bir bakalım. Basıyorum. Bastım. 5547 olan cihazımız açıldı. 5447 cihazımız da şu anda açılıyor. Ve şu anda iki cihaz da açıldı. Bunun açılması biraz daha uzun sürüyor. Şimdi isterseniz seste bir değişiklik var mı ona bir bakalım. İlk önce burada kafeye basalım. 180 milimlik kafe ve başlatıyorum. Bunun sesi bu şekildeydi. Şimdi aynı kahveyi diğer makinamızda da yapalım. Hazırladık. Yine 185 ml su, 1 bardak. Başlatıyorum. Bunun sesi de ve ikisinin de suyu bitti zaten. Diğerinde sesi bu şekilde. Şimdi şuradaki farklılıkları da göstereyim size. Burada dediğim gibi bir tane plastik koymuşlar. Kahvenin bayatlamasını engellemek için. Daha iyi olmuş. Burada da plastik var ama daha böyle ince bir plastik var. Bu buradaki tam olarak kaplıyor. Şurayı arkadaşlar silerken dikkatli olun. Şuradan kırılabiliyor. Bilginiz olsun. Bunun kapağı da şu şekilde. Kapağı var. Başka ikisinin arasındaki farklılıklar da bu şekildeydi. Bu makineye nazaran gayet sessiz. Yani ilk başta 1-2 tık demiştim ama gayet sessiz bir cihaz çıktı. Yani ikisini karşılaştırınca fark ettim ben de bu sesi. Güzel bir cihaz olmuş. Yani sessizlik bakımından güzel. Kahve makinesinin kahve ünitesini yağlamak için olan bir tane şu şekilde yağlama tüpü vardı. O içinden çıkmadı. Ürünü aldığım yer Amazon'du. Amazon ile bir görüşme yaptım. Bu görüşmede Amazon eksik ürünü bana telafisini yaptı. Amazon'a teşekkür ederiz bu konuda. Diğer makineyle de karşılaştırdık. Ufak tefek farklılıkları var tabii ki de. Bu yeni bir model. Özellikle sessizlik konusunda öteki makineye göre daha iyi. Kulakla da duyunca daha farklı bir seviyede olduğunu farkına varıyorsunuz. İki makineyi de karşılaştırınca. Biraz daha fazla ses çıkarıyor. Bu makine daha az ses çıkarıyor. Hem öğütme aşamasında zaten kahvenin çekirdeklerinin öğütüldüğünü duymuyorsunuz zaten ama diğer makinede kahvenin çekirdeklerinin öğütüldüğünü duyabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizinle beraber hem videoya çektim hem kutu açılışını yaptım. Bu yüzden eksiklerim olabilir. Büyük bir ihtimalle de vardır diye düşünüyorum. Yorumlar kısmına mutlaka yorumunuzu bırakın makineyle ilgili. Siz ne düşünüyorsunuz? Kullanan arkadaşlar varsa iyi kötü yorumlarını yazabilirler. Elimden geldiğince makineleri zaten ben kendi paramdan aldığım için bu cihazların hepsini kullanıyorum. Eğer bildiğim şeylerse size yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani sormak istediğiniz her şeyi yorumlar kısmından yazın. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.